Merhaba arkadaşlar. Songül'ün Patikleri kanalımdan merhaba hepinize. Bugünkü yapacağım çorabım bu şekilde bir yabancı kanalda görmüştüm ve sizin için böyle uyarladım. Gayet de güzel ve şık bir çorap oldu. Biraz bilek bölümü uzun yaptım. Bilekten başlıyoruz. Uç bölümden çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi kullandığım ipim kahverengi polosu patiklik yünü. Kolor 382, renk numarası 382, diğeri de krem rengi. Bunun da renk nosu K025. kullandığım 3 numara 5 şişim var ve bir de bu kırmızı ipim var arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İpimizi birazcık uzun alıyoruz arkadaşlar. Şöyle nasıl desem 50 santim ya da 40-60 50-60 santimlik şekilde uzatalım ve ipimizi şu şekil şişimize geçirelim. Şöyle parmaklarımızı şu şekilde tutalım ve bir oradan bir diğer parmağımızdan geçirerek ilmeğimizi tamamlayalım. Bu şekilde ilmeklerimize başlıyoruz arkadaşlar. Her şişimize 15 ilmek atacağız. Ama ilk şişimize 16 ilmek atalım. Diğerlerine 15 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Diğer şişlerimizi de 15 ilmek atarak başlayalım. Bakın şu şekilde geçiriyoruz. İpimizi bu şekilde tutalım arkadaşlar. İlk önce baş parmağımızın şu alttan, diğerini de içinden geçirerek sıkılaştırıyoruz. Baş parmağımızın, bakın arkadaşlar, şöyle şu şekil, bu şekilde 15 ilk ilmeğimize 16 ilmek atalım. Diğerlerine de 15 ilmek atacağız. 6 9 12 15 16. Evet, 16 ilmek attım ve diğer şişimizi şu şekil tutalım ve yine devam edelim arkadaşlar. İlk yaptığımızda biraz sıkılayalım ipimizi şu şekil. İkinci şişimize de 15 ilmek atalım. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son şişimizi elimize aldık. Son ilmeğimiz 14-15 ilmek yaptık ve şişimizin düzenini bozmadan arkadaşlar, şöyle düzenini bozmayalım, şu şekil diğer şişimizi kısaltalım biraz. Evet, düzenini bozmadan buradan 16 ilk şişimize 16 ilmek eklemiştik. 16 ilmek eklediğimiz şişimizin şöyle bir genişletelim. 16 ilmek eklediğimiz şişimizin bir tanesini şuradan alıyoruz arkadaşlar. Bir ilmeğini alıyorum ve diğer ilmekle birlikte örüyorum. Şu ipimi de öncelikle şu ipimizi şuradan çıkaralım arkadaşlar. Evet, şuradan bir ilmek aldık. İlk şişimize 16 ilmek başlamıştık. Diğer şişlerimiz 15 ilmekti. Bu şekilde yapalım. Ve ipimizin elimize alalım şu şekil. Sırasını bozmadan ilk ilmeğimizle diğer ikinci ilmeğimizi birleştirerek ikisini birlikte örelim arkadaşlar. Pardon, şu diğer şişimi alacaktım. İkisini birlikte örelim. Ve buradaki ipimizi de biraz çekelim, sıkı olsun. Ve düz örgümüzü yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Düz örelim arkadaşlar. Bu şekilde düz bir şekilde örelim. Daha sonra bir ters bir düz şekilde öreceğiz.
Bu şekilde örelim arkadaşlar. Diğer şişlerimi. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimi de ördüm. Şimdi ilk başladığım noktaya geldim. İlk başladığım noktaya ilk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde ters örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ters, düz, ters, düz. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım. Çorabımızın lastiğini örüyoruz arkadaşlar. Düz bir lastik ördüm ben. Lastiğini örüyoruz. Lastiğimizi örerken kaç sıra ördüğümüzü de sayalım. Bakın arkadaşlar, şöyle bir sıra olarak örüyoruz. Şu V'leri birer sıra olarak görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra lastik örüyoruz. Daha sonra bu krem rengi örmeye başlayacağız. 12 sıra lastiğimizi örelim ve yine görüşelim. Merhaba arkadaşlar. Örmemize devam edelim, örgümüze. Çorabımızın lastik bölümünü ördük. Bölümü 12 sıra yapıyoruz arkadaşlar bu lastiği. Şuradan sayabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 sıra ördüğümüz çorabımızın şimdi şu krem rengi ipini modelini başlayacağız. Modelini kuracağız. Hemen krem rengi ipimizi de alalım. Bir ilmek kahverengi ördükten sonra diğer ilmeğimizi krem rengi yapıyoruz. Krem rengi örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 ilmek kahverengi ördükten sonra bir ilmeğimizi krem örüyoruz arkadaşlar. Burada ipimizi de şöyle bir sağlamlaştıralım, düğüm atalım. Sonra örgümüz bozulmasın. Şimdi bir krem ördük. Yine 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra bir ilmek krem, bir ilmek kahverengi. Diğer şişimize geçiyoruz. Diğer şişimize geçtik. Yine 2 3 4 5 ilmek kahve, bir ilmek krem rengi. Bu şekilde diğer şişlerimizi de örelim arkadaşlar. 5 ilmek kahverengi, bir ilmek de krem rengi şeklinde örelim. Evet arkadaşlar, bütün şişlerimizi bu şekilde 5 ilmek kahverengi, bir ilmek krem renginde ördük. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramıza geçerken hemen 1 2 3 ilmeğimizi krem rengi örüyorum. 1 2 3 ilmek kahverengi, 3 ilmek krem, 1 2 3 ilmek krem rengi, 1 2 3 ilmek de kahverengi, 1 2 3 ilmek krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet, şimdi 3. sıramızda yine bir krem, 1 2 ilmek krem ördükten sonra şimdi kahverengi görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir kahverengi, 1 2 krem, bir kahverengi,
1 2 krem, 1 kahverengi, 1 2 krem, 1 kahverengi, 1 2 krem, 1 kahverengi ve krem. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, dördüncü sıramızda 1 2 3 kahverengi örüyorum. 1 2 3 krem, 1 2 3 kahverengi, 3 krem. Arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde bitiriyoruz bütün şişlerimizi. 3 krem, 3 kahverengi şeklinde örelim. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi yine kahverengi ile başlıyoruz. 1 2 3 4 kahverengi, 1 krem, 1 2 3 4 5 kahverengi, 1 krem, 1 2 3 4 diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. 5 kahverengi, 1 krem. Evet, bütün şişlerimizde bu şekilde örelim arkadaşlar. 5 kahverengi, 1 krem şeklinde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda şimdi 1 2 3 4 kahverengi örüyoruz. Bu bakın, krem rengi ördüğümüz ilmeğimize kırmızı örüyoruz. Bir tane kırmızı. 1 2 3 4 5 kahverengi. Ay pardon arkadaşlar, ben burada bir saniye. Evet, 2 ilmek kahverengi ördükten sonra 2 ilmek yine kırmızı örüyorum. Şu ipimizi buraya sağlamlaştıralım arkadaşlar, kırmızı ipimizi. Hemen bir düğüm atalım. Evet, düğüm attıktan sonra 2 ilmek kahverengi örüyoruz. 1 ilmek kırmızı. 1 2 ilmek kahverengi, yine bu krem renginin üzerine gelecek şekilde bir kırmızı. 1 2 kahverengi, 1 kırmızı. 1 Evet arkadaşlar, bu şekilde 2 kahverengi, 1 kırmızı şeklinde diğer şişlerimizi de örelim. Şu kırmızı tanelerimizi yapıyoruz. O yüzden diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine kırmızı ipimizin üstüne yine kırmızı ilmeğimiz oluyor bu şekilde. 2 kahverengi, yine kırmızının üstüne yine kırmızı, 1 ilmek kırmızı, 2 ilmek kahverengi. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Diğer şişlerimizi de 2 ilmek kahverengi, 1 ilmek kırmızı, 2 ilmek kahverengi, 1 ilmek kırmızı şeklinde tamamlayalım arkadaşlar. Örelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu başlama alanımız, yine başladığımız yer bir kahverengi, bir kırmızı. Kırmızılarımız ikişer oluyor. Şu burayı ben sonradan yaptığımız için burası kırmızılar ikişer oluyor. Şimdi 2 kahverengi ve bir kırmızı arkadaşlar. Kırmızı ilmeğimizin üstüne bir krem. Diğer yerlerimiz kahverengi olacak şekilde 1 2 3 4 5 ilmek kahverengi, 1 ilmek kırmızının üzerine gelecek şekilde krem. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz.
Yapacağımız işlem hep aynı. İlk burada nasıl yaptıysak burada yine devam ediyoruz arkadaşlar. Ortada bitiriyoruz. Bir modelimiz bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Ve daha sonra 1 2 3 sıra krem yaptıktan sonra 1 2 3 sırada kırmızı yaptıktan sonra çorabımızın topuk bölümüne geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorabımın bilek bölümünü ördüm. Bakın bu şekilde 1 2 3 sıra krem ördüm. 1 2 3 sırada kırmızı minikleri ördükten sonra, minik su damlalarını ördükten sonra bir sıra kahverengi ördüm. Bir sıra kahverengi ördükten sonra da bakın başladığımız yere geldik. Şimdi patiğimizin topuk bölümünü yapacağız arkadaşlar. Topuk bölümünü şu şekil, bakın topuk bölümünü yapacağız. Bu şekil gördükten sonra şimdi ben size ilk ilmeğimizi örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi takıyorum arkadaşlar. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğimi takıyorum. Bu şekilde topuk bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi taktıktan sonra bir ilmek örüyorum. Bir ilmek takıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek taktım. Bir ilmek ördüm. Sırasını asla kaybetmeyin arkadaşlar. Bak, bir takıyorsun, bir örüyorsun. Taktım, ördüm, taktım, ördüm. Şimdi diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. Diğer şişimde de en son ördüm. Şimdi takıyorum. Ördüm, taktım, ördüm, taktım, ördüm, örmeden takıyorum, ördüm, taktım, ördüm, takıyorum, ördüm, taktım, ördüm. En sonunda yine örüyoruz arkadaşlar. En sonu böyle örüyoruz. Şimdi dönüyorum. İki şişimi ördükten sonra dönüyorum. Topuk bölümünü yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum şişime. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. Yine diğer ilmeklerimin hepsini örüyorum arkadaşlar. Ters bir şekilde hepsini örüyorum. Evet, bu şekilde örelim arkadaşlar. Topuk bölümümüzü de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer tarafım, diğer şişime geçtim. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı örmem lazım çünkü video çok uzun süreli oluyor. Evet, şimdi yine göstereyim arkadaşlar. Bakın, iki şişimi ördüm şu şekil. İki şişimi ördüm. Şimdi tekrardan ilk yaptığım gibi ilk şişimi örmeden takıyorum. Diğer şişimi de takıyorum. Üçüncü şişimde örüyorum arkadaşlar. Ördüm, taktım. Ördüm, taktım. Bakın arkadaşlar, ördüğümüzün karıştırmayalım, yoksa düzenli çıkmaz. Bakın, bunu taktım. Ördüm, taktım. Ördüm, taktım. Ördüm, taktım, ördüm. Evet, şimdi diğer affedersiniz, diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi en son yine takıyoruz arkadaşlar. Ördüm, taktım, ördüm, taktım. Bu şekil topuk bölümümüzü örüyoruz arkadaşlar. Takıyorum, örüyorum, takıyorum, örüyorum, takıyorum, örüyorum, en sonunda örüyorum. Evet, şimdi döndüm, dönüyorum. İlk şişimi ilk ilmeğimi takıyorum arkadaşlar örmeden.
Diğer ilmeklerimi de ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ters bir şekilde örüyorum. Topuğumuzu yaparken bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınız çok önemli. Yani ona göre video çekebilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, son ilmeklerime geldim. Son ilmeğimi de ördüm. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın takılan ilmeklerim belli. Takılan ilmekler kendini göstermeye başladı. Şimdi arkadaşlar, burayı şu kenardan bakın takacağımız bir şekilde, bakın şu 1, şu 2, bu şekilde takacağımız şekilde sayarak 14 ilmek, pardon 15 ilmek olana kadar örelim. Bakın 1 2 ilmek olmuş şimdilik. 1 2 ilmek olmuş. Burada 15 ilmek olana kadar burayı örelim. Daha sonra buradan buraya örelim. 15 ilmek olana kadar yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, topuğumuzu ördüm. Bakın çorabımızın topuğunu ördüm. Şimdi kenarını sayalım. 15 ilmek çıkaracağız bu kenardan ya. 15 ilmek sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmek olana kadar ördük. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimizi yine örmeden takıyoruz. 1, pardon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet arkadaşlar, 15 ilmeğimizi ördükten sonra şimdi şu ipimizi şöyle bir saniye şuradan bir ip alalım arkadaşlar. İpimizi şöyle geçireyim ben. Tekrardan çekeceğim, şöyle ip olsun, sizin de aklınız karışmasın diye. Şimdi 1 2 ilmek ördüm. 15 ilmek ördükten sonra 2 ilmek ördüm. Bir ikinci hemen yanındaki ikinci ilmeği, 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha ördüm ve burada dönüyorum arkadaşlar. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğimi ördüm. Bakın burada ip bırakmıştık. Şimdi bir ilmek daha örüyorum. 1, 2 ve üçüncü ile dördüncü ilmeğimi birlikte alıyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde birlikte alıyorum. Ve hemen yanındaki ilmeğimi de ördüm. Şimdi dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden taktım arkadaşlar. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimle diğer ilmeğimi, ikisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi de ördüm. Dönüyorum. Son ördüğüm ilmeğimi takıyorum arkadaşlar. Diğer ilmeğimi örüyorum. Ters örüyorum buraları. Ters örüyorum. Örgümüzü döndürdük mü ters örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Son ilmeğim geldi. Son ilmeğime geldi sıra. Son ilmeğimle diğer ilmeğimi hemen yanından alıyorum.
Bir ilmek de yanından aldım, ördüm. Bu şekilde dönüyorum. Şimdi arkadaşlar burayı bu şekilde döndüm. İlk ilmeğimi yine örmeden taktım. İkinci ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Örmeye devam ediyorum. Düz bir şekilde düz ördüm. Şimdi en son ilmeğim kaldı. En son ilmeğimle hemen yanındaki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum ve yanındaki ilmeğimi bir örüyorum. Arkadaşlar bu kenarlardaki ilmekler bitene kadar bu şekilde kesimimizi yapalım. Evet arkadaşlar, topuğumuzu yaptık. Bakın bu şekilde de kesimini yaptık. V şeklini aldı. Buradan böyle V şeklini aldı. Şimdi ilk ilmeğimizi yine örmeden takıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek ördükten sonra diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, 9 ilmek ördükten sonra arkadaşlar buradan 15 ilmek takacağız. Şu kenarlardan 15 ilmek takıyoruz. 1 2 3. Bakın arkadaşlar şurada zaten yerleri belli oluyor. İkisini birlikte alıyoruz. Tek ilmek almıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Bu şekilde. Evet, tekrardan kaç olduğunu sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Arkadaşlar bir daha saymam lazım. Burada zaten 9 ilmeğimiz vardı. 3 6 9 9 ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet arkadaşlar, 15 ilmeğimizi yaptık. Ben yine tekrar sayacağım. 3 6 9 3 6 9 12 15. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hemen ilmeğimizin dibindeki ilmekten bakın şuradan bir ilmek alıyorum. Bakın şu ilmeğimizi alıyorum ve buradan da bir ilmek alıyorum. Her ikisini böyle ikisini birlikte alıyorum ki arayı sağlamlaştıran. Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde de örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 ilmek kahverengi ördükten sonra şu bakın şu kırmızı ilmeğimizi şimdi modelimizi kuracağız. Yine krem rengi ipimizi elimize alıyoruz ve krem rengi ipimizi örüyoruz. Bir krem, 1 2 3 4 5 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem, 1 2 3 4 diğer şişime geçiyorum. 4 5 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem, 1 2 3 4 5 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem, 1 2 3 4 5 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem ve 1 ilmek kahverengi. Evet arkadaşlar, şimdi diğer şişime geçeceğim. Pardon, buradaki yine az önceki yaptığımız gibi arkadaşlar, burada da ilmeğimizin şuradan bir ilmek, diğer karşı taraftan da bir ilmek alarak
İkisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm ve bu ördüğüm bir ilmeğimi şu şişime geçiriyorum. Buradaki ilmeklerimizi bir sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Evet, 15 ilmeğimiz var. Şimdi buradan bir ilmeğimiz var arkadaşlar. Bir ilmeğimiz. Saymaya, ilmeğimizi takmaya devam ediyoruz. Şuradan 1, 2 oldu. 3, 4, 4, bir de burada bir kahverengimiz vardı. 5, şimdi diğer ilmeğimizi geçtikten sonra krem alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yine 1, 2, buradan da 5 ilmek 15 ilmek takacağız arkadaşlar. Modelimizi kurduğumuz için bu şekilde sayıyorum. Hepsini birlikte sayacağız sonra. 5, 4 ve 5. 5 ilmek kahverengi ve 1 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem. Evet arkadaşlar, şimdi sayalım burayı da. Şimdi bir ilmeğimizi zaten sağlamlaştırmak için bir ilmeğimiz vardı. Diye bir ilmeğimiz çıktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 oldu. Niye bu 16 oldu? Fazla mı takmışım? Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet arkadaşlar. Buradaki ilmeğimizde 16 olacak. Burada bir fazlalığımız var. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçiyorum. Bir krem. Evet. Bir krem oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1, 2. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. Yine krem. 1, 2, 3, 4, 5, bir krem. 1, 2, 3, 4, 5, bir krem. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir krem. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda böyle geçiyoruz. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim. Zaten burada azaltmalarımız olacağı için buraları düz örüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 kahverengi. Şimdi buradaki bir kremler 3 olacak. 1, 2, 3. Krem 1, 2, 3 kahverengi. 1, 2, 3 krem. 1, 2, 3 kahve. Bu şekilde diğer şişimizde bu şekilde örelim. Aynı bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. 3 krem, 3 kahverengi. 1, 2, 3. 3 krem, 3 kahverengi,
3 krem, 1 2 3 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişime geçiyorum. Bu ipler de böyle dolaşıyor hep. Diğer şişime geçtim arkadaşlar. Şimdi burada azaltma işlemi yapacağız arkadaşlar. Azaltma işlemimizi yaparken şu ikisini birlikte alıyoruz. 1 2 ilmeğimizi birlikte aldım, ördüm. 2 ilmeğimi birlikte bir de sıkılaştıralım şu şekil. 1 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer bir ilmek daha ördüm. Şimdi krem rengi örüyorum. 1 2 3. Burayı da aynı şekilde örelim arkadaşlar. 3 krem, 3 kahverengi olmak üzere örelim. Hem modelimizi kuruyoruz hem de örmemize devam ediyoruz. 3 kahve, 3 krem, 2 3 3 krem, 3 1 2 3 krem. Evet arkadaşlar, bakın son ilmeğimiz kaldı. Burada son 2 ilmeğimiz kaldı. Burada da azaltma işlemi yapacağız. Burada yapmıştık bir azaltma işlemi. Azaltma işlemi bir de burada yapıyoruz arkadaşlar. Bu ilmeğimizle diğer öndeki ilmeğimizi hemen yerlerini değiştirelim arkadaşlar. Şu şekil. Yerlerini değiştirelim. İkisini birlikte alalım. İkisini birlikte örelim. Evet. Azaltma işlemimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hem burada hem de burada topuğun hem burada azaltma işlemi yapıyoruz. Bir sırada azaltma işlemi yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Azaltma işlemi yapmıyoruz. Şimdi burayı yine örelim. 2 kahverengi ördüm. 1 2 ilmek krem, 1 kahverengi, 1 2 krem, 1 kahverengi, 2 krem, 1 kahverengi, 2 krem, 1 kahverengi ve 1 krem. Arkadaşlar bu şişlerimiz bu sıramızı da diğer şişlerimizde bu şekilde örelim. Bir sıra düz örelim. Bu şekil devam edelim. 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve olarak öreceğiz bu sıramızı da. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı. Bu arada bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi son ilmeğimde. Evet arkadaşlar, son ilmeğim krem. Buraya geçiyoruz. Şimdi az önce bir azaltma işlemi yaptığımız için bu sefer azaltma işlemi yapmıyoruz. Düz örüyoruz arkadaşlar. Burası hep krem olacak. Evet. 1 kahve. 1 2 krem. Arkadaşlar, şişimizi bu şekilde yapıyoruz. Örüyoruz bu sıramızı. 2 kahverengi, 2 krem şeklinde örüyoruz. 2 kahverengi, pardon, 2 krem, 1 kahverengi şeklinde örüyoruz bu sıramızı da. Ve azaltma işlemi yapmıyoruz bu sıra. Biz azaltma yapacağız. Bir azaltma yapmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Örmemize. Şimdi buradaki bu şişleyi, bu yan şişlerimizdeki ilmeklerimiz 15 ilmek kalana kadar azaltma işlemini yapacağız.
Bir sırada azaltacağız. Bir sıra azaltmayacağız arkadaşlar. Bakın şu yan taraflarda azaltıyoruz. Birer birer. Evet arkadaşlar, ben bir sıra daha azaltma işlemini göstermek için buradan başladım. Şimdi 3 ilmeğimiz kahverengi oluyor. 3 ilmek de krem rengi oluyor. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar, bu şekil 1, 2, 3. Kahverengi 1, 2, 3. Krem 1, 2, 3. Kahverengi. Evet arkadaşlar, şimdi topuk bölümümüze geçiyoruz. Bakın şurada bir azaltmayı yapıyoruz. Azaltmayı ben size tekrardan göstereyim arkadaşlar. Geçen bir ilmek bir azaltmadan dolandık. Şimdi üçüncü sıradayız. Bu sıramızda azaltacağız. Bir sıra azaltıyoruz, bir sıra azaltmıyoruz arkadaşlar. Şimdi azaltmada bir ilmekle hemen yanındaki ilmeğin ikisini birlikte alıp böyle bu şekil örüyorum arkadaşlar. Ördüm. Azaltma işlemimi yaptım. Şimdi 1, 2, 3 kahverengi, 3 krem şeklinde örelim. Burayı da aynı şekil arkadaşlar, modelimizi kurduğumuz için 3 krem, bir saniye, burada bir yanlışlık yaptım. Evet, 1, 2, 3 krem, 3 kahverengi, 1, 2, 3 kahverengi, 3 krem şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Hem modelimizi kuruyoruz, hem topuğumuzu örüyoruz. Çorabımızın topuğunu. Evet, üçer üçer, 3 kahverengi, 3 krem. Diğer şişime geçtim arkadaşlar. Şurada da azaltmayı tekrardan göstereyim. Videom çok uzun sürmesin. Evet, 1, 2, 3 krem, 1, 2, 3 kahverengi, 1, 2, 3 krem, 1, 2, 3 kahverengi, 1, 2, 3 krem. Bu şekilde devam ediyoruz. 3 kahverengi, 3 krem. Evet arkadaşlar, şimdi 2 kahverengi yaptım. Şurada 2 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu 2 ilmeğimin şöyle yerlerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği ön tarafa alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. İkisini birlikte topladım. Kesim işlemi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Siz de bu şekil yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu sıramızda da 1, 2 krem. Bakın bu şekilde 2 krem. 1, 2, 3, 4, 5 kahverengi, 1 krem. Bu ilk başta bura böyle denk geliyor arkadaşlar. O yüzden kesim bitene kadar. Şimdi 1 krem. 1, 2, 3, 4, 5 kahve, 1 krem. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde yapalım. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Modelimizi zaten öğrendiniz. Bu ilk sıramızdaki gösterdiğim gibi devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi diğer gelecek şişte de bu kremlerin üstüne kırmızı örülüyor. Bir de aralarda kırmızı var. Yine gösteririm.
Evet arkadaşlar, bu sıramızda da ilk kahverengi yapıyoruz. Bakın bu kremimizin üzerine kırmızı örüyorum. Bir kırmızı, bir, iki, kahverengi, bir kırmızı, bir, iki, kahverengi, bir kırmızı. Şu kremlerimizin üzerine de kırmızı geliyor. Bir, iki, kahverengi, bir kırmızı, bir, iki, kahverengi, bir kırmızı, bir kahverengi. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, çorabımızı yaptık. Bakın bu şekilde ördüm çorabı. Siz de ördüyseniz eğer 1 2 3 4 5 6 7 sıra krem rengi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 sırada şu kırmızı su damlalarından yaparsanız yeterli oluyor. Bir de yaptıktan sonra krem rengi ipini, kırmızı ipimizi kesiyoruz. Bir sıra kahverengi ördükten sonra şimdi çorabımızın burununu kesme işlemini yapacağız arkadaşlar. Bunun için ilk ilmeğimizi, bakın şu ilk başladığımız yere geliyoruz. Buradan bir ilmeğimizi ördük. Bir ilmeğimizi ördük. Hemen bir ve ikinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Birlikte topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde azaltma işlemini yapıyoruz. Düz bir şekilde örelim. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Burayı kesintisiz göstermek istiyorum. Biraz video uzun sürecek ama olsun, en azından öğrenmiş olursunuz. Buraları düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Evet, 3 ilmeğimiz kaldı. Şu 3 ilmeğimizin en sonun diğer ilmekle bir önceki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Yerlerini değiştiriyorum, kesimini yapıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte topluyorum ve diğer ilmeğimi örüyorum. Diğer şişime geçiyorum hemen. Diğer şişime geçtikten sonra da ilk ilmeğimi yine ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimin ikisini birlikte alıyorum. Diğerlerini düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Azaltma işlemimiz bu şekilde yapacağız. Bir sıra azaltma yapacağız. Bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Azaltmadan öreceğiz. Bir sıra azaltalım. Bir sırada azaltmadan örelim. Diğer şişime geçtim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, şimdi en son 3 ilmek kalana kadar yine örüyorum. 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Burada yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği de arkaya alarak yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi ikisini birlikte alıyorum ve örüyorum. Diğer ilmeğimi de ördükten sonra işlemi bitirmiş olurum. Diğer şişime geçiyorum. Arkadaşlar bu sıramda azaltma yapmadan, bir sıra azaltma yapmadan tüm şişlerimizi örelim. Tüm şişlerimizi azaltma yapmadan bir sıra örelim. Evet arkadaşlar, bir sıra ördükten sonra tekrardan azaltmayı yapalım. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Ördüm. İlk ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ile üçüncü ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde azaltıyoruz. Diğer ilmeklerimizi örelim ve diğer şişimize geçelim.
3 ilmek kalana kadar ördüm ve şimdi bu ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği de öne alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. İkisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi de ördükten sonra diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtikten sonra tekrardan ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ile üçüncü ilmeğimi birlikte alıyorum ve devam ediyorum düz örmeye. Evet arkadaşlar, son 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimin yine yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde keselim. İlmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Kesiyoruz. Diğer ilmeğimizi de ördük. Tamam. Evet arkadaşlar, çorabımızın her iki yönünden azaltma yaparak tam 4 ilmek kalana kadar azaltalım. 4 ilmek kalana kadar azaltalım ve çorabımızın uç kısmına gelelim. Evet arkadaşlar, kesimimizi bitirdik. En son 8 bu tarafta, 8 de burada kaldı. 4'er ilmek, bütün şişimizde 4'er ilmek kalıyordu. Şimdi bu şişimizdeki ilmeklerimizi bu şekilde çıkardım ve böyle takıyorum iğneme ve diğer şişimi de çıkardım. Bu şekilde iğnemi takıyorum. Kesimini yapacağız şimdi arkadaşlar. Bu şekilde yaptım ve çorabımı ters çeviriyorum. Çorabı ters çevirin arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Kesimini daha güzel oluyor ve hem daha sağlam oluyor. Evet, bu şekilde çıkartıyoruz. Şimdi ilmeğimizi şişimize takacağız. Evet, öncelikle şu taraftaki ipimizi çekelim. Çektikten sonra da sekiz ilmeğimizi takalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Diğer şişimizi de takalım arkadaşlar. Toplamda 8 ilmeğimiz kalıyor. Evet, 8 ilmeğimizi de takıyoruz bu şekilde. İpimizi de şöyle çıkaralım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir bu şişimden, bir de diğer şişimden birer ilmek alıyorum ve kesim yapıyorum. Burayı iyice bir sıkılaştıralım arkadaşlar. Evet. Bir öndeki şişimden, bir de arkadaki şişimden, ikisinden birer ilmek alıyorum ve ipimin ikisini alttan geçirerek kesimini yapıyorum arkadaşlar. Ve arkadaki ilmeğimi de üstten atlattırıyorum. Hem önden hem arkadan arkadaki ilmeğimi atlattırıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek diğer şişten arkadaki ilmeğimi atlattırıyorum. 1 2 arkadaki ilmeğimi atlattırıyorum. Evet arkadaşlar, kesimini bu şekilde yapalım. Ben iğne ile yapamıyorum. Ben böyle yapıyorum. Daha kolay oluyor. Kesimi hem de sağlam oluyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapalım. Songül'ün Patikleri kanalına
abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Evet, en son ilmeğimizi atlattırdık. Şöyle sıkılaştıralım. En sonunda bir daha böyle bir atlattıralım ipimizi. En son kesiyoruz arkadaşlar. Bu ipimizi de arasından yok ettireceğiz. Çevirelim arkadaşlar çorabımızı. Bakın şu kesim şeklini size göstereyim. Uç burun kısmını göstereyim. Çok hem düzgün duruyor arkadaşlar hem de daha sağlam duruyor. Bu şekilde. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Çorabımız bu şekilde bitiyor.